Tarımda nadas kelimesini oldukça çok kullanırız. Nadas, kasıtlı olarak ekilmemiş tarım arazisini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tembellikten ya da unutkanlıktan değil. Daha ziyade çiftçilerin toprağın verimliliğini geri kazanmasına izin vermek için kullandıkları stratejik bir hamledir. Sürekli tarım, toprağın besin maddelerini tüketebilir ve zamanla toprağın verimliliğini azaltabilir. O halde nadas dönemleri arazi için zaman aşımı gibidir. Doğal süreçlerin toprağın besin maddelerini yenilemesine, sağlığını ve verimliliğini artırmasına izin verirler. Bu uygulama yüzyıllardır geleneksel tarım yöntemlerinin temel taşı olmuştur. Bu, toprağın ihtiyaçlarının kabul edilmesi ve sürdürülebilir tarıma yönelik bir taahhüttür. Nadas aslında toprağın dinlenme dönemi, gücünü yeniden kazanma zamanıdır. Tıpkı uzun bir iş gününün ardından molaya ihtiyacımız olduğu gibi. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Bir tarla nadasa bırakıldığında ne olur? Pek çok şey oluyor. İlk olarak toprağın korunmasıdır. Sulanacak ve bakım yapılacak mahsuller olmadığında toprağın önceki hasatlardan sonra dinlenme şansı vardır. Uzun ve hak edilmiş bir şekerleme yapmak gibidir. İkinci olarak haşere kontrolü var. Pek çok zararlı belirli mahsullerde gelişir. Besin kaynakları yok olduğunda onlar da yok olur. Üçüncüsü besin döngüsü. Eski bitki maddesi ayrıştıkça besin maddelerini toprağa geri verir ve bir sonraki ekim sezonu için toprağı daha zengin ve verimli hale getirir. Bu doğanın kendi dönüşüm programıdır. Ancak her şey güneş ışığı ve güller değil. Tarlayı nadasa bırakmak da yabani ot büyümesini teşvik edebilir. Rekabet edecek mahsuller olmadığında yabani otlar hızla kontrolü ele geçirebilir. Bu nedenle bu dönemde dikkatli bir yönetim gereklidir. Dolayısıyla nadas dönemleri faydalı olabileceği gibi yabancı ot istilasını önlemek için de dikkatli bir yöntem gerektirir. Bu yöntemle toprak dinleniyor olabilir ama çiftçi kesinlikle dinlenmiyor. Peki ya toprağı boşta bırakmadan sağlıklı tutmanın bir yolu olsaydı? O zaman sizi ürün rotasyonuyla tanıştıralım. Bu yöntem araziyi işsiz bırakmadan mola vermenin ustaca bir yoludur. Bunu farklı mahsullerin sırayla toprağı besleyip koruduğu bir bayrak yarışı gibi düşünün. Çiftçiler her yıl aynı ürünü ekmek yerine sırayla farklı ürünler ekiyor. Bu durum da toprağı besleyerek dinlenmeden verimli olmasını sağlıyor. Çünkü her mahsul toprak için benzersiz bir rol oynar. Bazıları toprağı besinlerle zenginleştirirken diğerleri de doğal bir böcek ilacı görevi görerek zararlıları ve hastalıkları uzaklaştırır. Bu sürekli değişim yalnızca toprağın verimliliğini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda tek bir ürüne zarar verebilecek sinir bozucu zararları ve hastalıkların kontrol altına alınmasına da yardımcı olur. Bu nedenle ürün rotasyonu nadas dönemlerine verimli bir alternatiftir. Bu, toprağa çalışma izni vermek gibi bir şey. Evet, üretiyor ama farklı işler yapıyor. Ekosistemi dengeli ve sağlıklı tutuyor. Nadas ve ürün rotasyonu her iki tarımsal uygulama da farklı amaçlara hizmet eder ve farklı koşullar altında gelişir. Esasen toprağın dinlenme dönemi olan nadas, özellikle kurak bölgelerde faydalıdır. Toprağın besin ve nemini geri kazanmasını sağlar. Böylece verimliliği artırır. Topraktaki yabancı otları yok etmek, anız ve bitki atıklarının çürümesiyle birlikte toprakta organik madde birikimini sağlamak ve toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirmek amacıyla yapılır. Ancak bu, bir sahanın bir sezon boyunca verimsiz kalması anlamına gelir ve bu da potansiyel gelir kaybına yol açar. Eğer sulama imkanı varsa zaten nadasa gerek yoktur. Gerekli bitki, beslenme ve gübreleme yöntemleriyle çiftçimiz her yıl yetiştiricilik yapabilir. Ama bu durumda da tek tip ürün yetiştiriciliği değil, belli bir ürün deseni içerisinde tahıllar, çapa bitkisi, baklagiller ve yağ bitkisi gibi farklı ürün türleriyle yetiştiricilik yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan ürün rotasyonu, toprak sağlığını korumanın dinamik bir yöntemidir. Aynı bölgede ardışık mevsimlerde farklı türde mahsullerin yetiştirilmesini içerir. Bu uygulama bir dinlenme dönemi gerektirmediği için genellikle yeterli yağış alan bölgelerde daha verimli ve sürdürülebilirdir. Mahsul rotasyonunun başarısı her mahsulün
besin gereksinimlerinin dikkatli planlamasına ve anlaşılmasına bağlıdır. Yerel iklime, toprak türüne ve ürün talebine bağlı olarak hem NADAS hem de ürün rotasyonunun tarımda yeri vardır. NADAS ve ürün rotasyonu, sürdürülebilir tarımın aynı amacına yönelik iki farklı yaklaşım. NADAS, besinleri yeniler ve hastalık döngülerini kırar. Ancak aynı zamanda daha az hasat anlamına gelir ve eğer uygun şekilde yönetilmezse potansiyel toprak erozyonu anlamına da gelir. Öte yandan mahsul rotasyonu, farklı mahsullerin tarlada dönüşümlü olarak ekilmesidir. Sadece toprağın verimliliğini korumakla kalmaz, aynı zamanda zararlıları ve hastalıkları kontrol etmeye de yardımcı olur. Her mahsulün ihtiyaçlarının dikkatli bir şekilde planlamasını ve anlaşılmasını gerektirir. Her iki yöntemin de kendine göre yararları ve zorlukları vardır. NADAS ve ürün rotasyonu arasındaki seçim, gerçekten çiftçiliğinizin özel koşullarına, toprağı, iklimi ve yetiştirdiğiniz ürünlere bağlıdır. Unutmayın, toprak yalnızca üzerinde yiyecek yetiştirdiğimiz boş bir tuval değildir. Bakıma ve saygıya ihtiyacı olan, yaşayan, nefes alan bir varlıktır. İster dinlendirici bir NADAS, ister yoğun bir ürün rotasyonu olsun, toprağın her zaman bir planı vardır. Çiftçiler olarak sürdürülebilir bir gelecek için bu planı anlamak ve ona göre çalışmak bizim görevimizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.